1981 Antalya doğumluyum. İsmim Hamdullah Sözen. 2005 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. 2010 yılında kadın doğum asistanlığından mezun oldum. 2014 yılında da jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığını aldım. 2014 yılından beri de hem kadın doğum uzmanı hem de jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Biz jinekolojik onkoloji cerrahi uzmanları daha çok yumurtalık kanseri, endometrium kanseri, rahim ağzı kanseriyle uğraşıyoruz. Bunlar bizim çok uğraştığımız kanserler. Bunun dışında da rahim ağzındaki problemler, simir problemleri, yumurtalık kistleri, miyom ameliyatları, zor jinekolojik cerrahi ameliyatları bizim esas ilgi alanımız. Biz de bu ilgi alanlarımızda daha çok cerrahiler yapıyoruz. Bu alanlarda hasta takipleri yapıyoruz. Özel olarak ilgilendiğimiz alan yumurtalık kanseri ve onun cerrahileri. Bunun dışında bütün jinekolojik kanserlerle uğraşıyoruz. Tabii ki laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi de bizim uğraştığımız alanlar. Laparoskopik cerrahinin her türlü zor cerrahi girişimlerini yapıyoruz. Bizim üniversitemiz de bu konuda oldukça başarılı. Bu tür cerrahileri uyguluyoruz. Bunun çok geniş alanımız var bizim. O yüzden biraz daha toplumu çok ilgilendiren bir konudan bahsetmek istedim ben. Toplumu ilgilendiren konu rahim ağzı taramaları. Rahim ağzı kanseri ve rahim ağzı taramaları. Rahim ağzı kanseri bizim aslında en sık uğraştığımız 3. kanser. Fakat çok problemli bir kanser. Önemli bir kısmı bu kanseri daha önceden yakalayabiliyoruz biz tarama yöntemleriyle. Türkiye'de de ciddi, güzel bir tarama yöntemleri var. Fakat hastaların bir kafa karışıklığı oluyor. HPV testi, simirin bu çıktı, kanser miyim? Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum bu konuşmamızda. Rahim ağzı kanserinin %99'unun sebebi HPV virüsü. Bu çok güzel bir şekilde tanımlandı. Son 20 yıldır da biz artık insanlarda HPV virüsü olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir aşamaydı. HPV virüsü olduğunu anlayabildiğimiz için de hastaları daha yakın takip edebiliyoruz. Sorunun cevabı çok net. Rahim ağzı kanserinin %99'unun sebebi HPV virüsü. HPV virüsünün bulaşma şekli daha çok cinsel yolla bulaşma var. Fakat teorik olarak madde bulaşımı da söz konusu olabiliyor. HPV virüsünde en önemli bilinmesi gereken aşama, bir kişi HPV virüsünü kaptığı zaman hayat boyu HPV virüsü pozitif olacak anlamına gelmiyor. Bunu eradike edebiliyor, yenebiliyor. Özellikle genç yaşlarda HPV virüsünü tamamen ortadan kalkabiliyor. Kadınlarda, erkeklerde de. Bunun mutlaka bilinmesini istiyoruz. Bir diğer bilinmesini istediğimiz noktada HPV virüsü eşittir rahim ağzı kanseri değil. Her HPV virüsü olan kişi rahim ağzı kanseri olacak diye bir kaide yok. Rahim ağzı kanserinin belirtileri kötü kokulu akıntı, ilişki sonrasındaki kanamalar, anormal uterin kanamalar, yani adet dönemi dışında ortaya çıkan kanamalar, bunlar rahim ağzı kanserinin bulguları. Şimdi biz rahim ağzı kanserini zaten muayeneyle tanısını koyuyoruz. Yani çok tanı koymak çok kolay. Biz asıl rahim ağzı kanserine ilerlemeden önce rahim ağzı kanserine ilerleme riski olan hastalıkların tanısını koymaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Tarama yapıyoruz burada da. Bu taramalardan biraz bahsedelim isterseniz. Tarama derken simir bir tarama yöntemi. Yeni tarama yöntemimiz de HPV testi. Eskiden sadece simir testini kullanıyorduk. Simir testinin sensitivitesi daha düşük. Bu ne demek? 2 tane rahim ağzında hastalığı olan hastanın bir tanesini simir testi yakalayabiliyor. Ama biz hastalara aynı anda HPV testi de yaptığımız zaman bunu yakalama şansımız daha da artıyor. O yüzden yeni jenerasyonda, Türkiye'de de bu yapılıyor, HPV testiyle simirin beraber kullanılmasını öneriyoruz. Şimdi kolposkopi tabii bundan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi biz tarama testlerini yaptık. Hastalara simirini aldık, HPV testini aldık. Eğer bunlar belirli değerlerin üzerinde çıkıyorsa bu sefer rahim ağzını özel bir büyüteç diyelim, kolposkop dediğimiz bir cihazımız var ve özel boyalarla inceliyoruz. Şüpheli alanları belirliyoruz ve o şüpheli alanlardan biyopsi alıyoruz. İşte bu işlem kolposkopi işlemi. Çok basit bir işlem, 5 dakikada yapılabilecek bir işlem. Ama tabii bu konuda çok spesifik ve özel olmanız gerekiyor. Bu konuda deneyimli olmanız gerekiyor. Çünkü kolposkop da böyle çok kolay kullanılacak bir alet değil. İşte biz o biyopsiler alıyoruz ve o biyopsilerin sonucunda rahim ağzı kanseri var mı? Bunun tanısını koyuyoruz. Bir diğer yandan da rahim ağzı kanserine ilerleme riski olan bir hastalık söz konusu mu? Bunu anlıyoruz.
Şimdi öncelikle eğer biz biyopsi sonucunda rahim ağzı kanseri çıktıysa o zaman elimizde silahlar var. Özel ameliyatlar yapıyoruz, evresine göre ameliyatlar yapıyoruz. Bazen radyoterapi ve kemoterapi kullanmamız da gerekiyor. Tabii ki tedavi edebileceğimiz silahlarımız var elimizde. Rahim ağzı kanseri çıkmadı ama rahim ağzı kanserine ilerleme ihtimali olan bir şey çıktı sonuç. O zaman da yine farklı cerrahi müdahaleler yapabildiğimiz gibi hastayı ne kadar sık görmemiz gerektiğini belirliyoruz. Hastaya ne kadar sık simir testi yapmamız gerektiğini belirliyoruz. Bu şekilde bizim takip programına girdiği zaman hastalar, rahim ağzı kanserini daha ilerleyen hiç hasta görmedim ben. Bu şekilde düzgün takiplerini sürdüren hastalarda onların da rahim ağzı kanserine ilerlemelerini engellemiş oluyoruz. Aşı kesinlikle öneriyoruz. Aşının artık dünyada tartışıldığı bir yer kalmadı. Özellikle genç hanımlarda, hiç daha cinsel ilişkisi olmayan hanımlarda aşının koruyuculuğu biliyoruz ki %96, %97. Bu kadar yüksek koruyuculuğu olan ve yan etkisi çok az olan bir yöntemi tabii ki öneriyoruz. Bizim önerdiğimiz yaş grubu 9-16 yaş grubu ama 16 yaşını kaçırmış hanımlarda da cinsel ilişkisi olmayan hanımlarda koruyuculuk yine %96 civarında. Amerikan İlaç Derneği FDA'de 40 yaşına kadar aşının yapılmasını öneriyor. Peki ilişkisi daha önce olan hanımlarda nasıl? Orada da aşıyı yine öneriyoruz fakat orada tabii koruyuculuk %90'lardan %40'lara düşüyor. Fakat aşıyı genel olarak biz Türkiye Jinekolojik Onkoloji Derneği olarak da kesinlikle öneriyoruz. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Sebebini biliyoruz, tedavilerini biliyoruz. O yüzden rahim ağzı kanserini önlemek için simir ve HPV testi isimli tarama yöntemlerini mutlaka kullansınlar. Uygun yaşlarda da mutlaka HPV aşısını yaptırsınlar.